Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm Ezmina. Ve Aleyküm Selam. Ve Rahmetullah. Ezmina, seni buraya bir görev için çağırdım. Bunu biliyorsun değil mi? Evet, haberim oldu. Ezmina, sana bahsettiğim adaya gideceksin. Bu adada bir tapınak var. Tapınağın içine kimseyi sokmuyorlar. Orada Hatat var. Neler yapıldı, neler oldu, her şeyi öğrenip bana söylemeni istiyorum. Ben oraya gittim. Seni çağırmamın sebebi güçlerinin yerinde olduğu içindir. Bahsettiğim yerde 4 ordu olacak. Bunlar Kral Hurşimi ve Kral Aruhan'ın ordularından. 2 ordu da İbn Karuf tarafından getirildi. Sen şimdi o kubbe olan yere gideceksin ve orada olan her şeyi öğrenip bana gelip söyleyeceksin. Hemen gidip gelebilirim. Burası benim için zor olmayan bir yer. Hatat'ı tanırım. Hatat azgındır ama bana ilişemez. Allahu Ekber. Arkadaşlar Hezmina biliyorsunuz daha önce bana saldıracak olan bir kabile reisiydi. Rahmani değildi. Sonradan Müslüman olan bir padişah, bir kral. Şimdi kendi güçlü olduğu için bunun 2 milyar ordusu var. 2 milyar. Tam 2 milyar. O yüzden içim rahat. Şimdi bundan önceki videomuzda Epstein Adası'nda bir boyut daveti yaptım. Orada gördüğüm korkunç şeyler üzerine dosyanın derinlemesine içine iniyorum. Bizi izleyen birçok kişiler var. Şu an orayı abluka haline almışlar. Metafizik güçlerle orayı kuşatmışlar. Hezmina oraya gidecek. Hatat şu an oraya kimseyi bırakmıyor. Ben boyutta girebildim çünkü beni görmediler. Hatat gidecek oraya. Orada o kubbeli mavi olan yer var. Kapısı falan penceresi olmayan bir yer. Ne yapılıyorsa orada yapılıyor. Şimdi Hezmina orada yapılan her şeyi bize ifşa edecek. Biz aslında genel olarak neler yapıldığını biliyoruz. Yani öğrendik. Ama Hezmina'nın bize söylemesi daha farklı olacak. Daha değişik olacak. Hezmina'nın gelmesi bizim için de iyi. Çünkü en azından rahmani bir dostumuz olduğu için. Hezmina çok korkunç bir şekilde gelmiş. Normalde ilk geldiğinde biliyorsunuz Müslüman değildi. Müslüman değilken gözleri kırmızıydı. Bayağı bir kırmızıydı, hem de korkunçtu. Müslüman olduktan sonra gözleri beyaz oldu. Hezmina bir gitsin, oraları bir araştırsın gelsin. Metafizik istihbarat çalışmamız bu şekilde devam ediyor ve bundan sonraki bütün konuları metafizik istihbarat olarak araştırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Taha. Taha biliyorsunuz Rekor Taha'da. Sağ olsun bugünkü videomuza da sponsor oldu. Hemen ismini yazalım. Taha. Taha sevgilerimle. Kendisine buradan teşekkür ederiz. Selamlarımı sunarım. Taha'ya teşekkür ederim. Videomuza sponsor olduğu için. Rabbim işini gücünü rast getirsin, sıkıntılarını gidersin. Ne muradı varsa Rabbim ona hayırlı bir şekilde nasip eylesin.
Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. La ilahe illallah subhaneke ve nekûnü minel zalimin. Şu an çok merak ediyorum. Hezmine oraya gidip bakın ne diyor? Hatat diyor beni bilir diyor, bana ilişemez. Demek ki şöyle bir şey var. Hezmina da Hatat'ın gücünde. Hatat'ın gücünde olduğu için orada ona bir şey yapamayacak. Bunu biliyorum. Şimdi orada bizim ordularımız var. Büyük bir abluk haline almışlar. Oranın büyücüleri, masonların büyücüleri oraya bütün yığınakları yapmışlar. Çünkü niye? Bütün dünyanın gözü şu an orada. Dünyanın gözü orada olduğu için ne olacak? Orayı bir metafizik bariyerle her yerine sarmışlar. Yani neden? Çünkü bir istihbarat gitsin. Normalde orası korunuyor şu an. Korunuyor. Oraya gidip işte bir araştırma yapanlar devlet izniyle yapabilir. Devlet izni ve devlet yetkisiyle yapabilir. Ama metafizik olarak oraya bir araştırmaya gitmek isteyen olursa o dediğim bariyer dediğim zaten onların orduları izin vermeyecek. Ama Hezmina'dan korkarlar. Hezmina gider, gelir ve her şeyi bize söyleyebilir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şu yastığımızı düzeltelim. Bende de böyle bir takıntı var. La ilahe illallah. La ilahe illallah Yasmina. Acaba ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Ne zaman gelir? Bakalım oradaki araştırması ne kadar sürer? Nasıl olur? Önemli şeyler söyleyeceğinden eminim. Çok önemli şeyler söyleyeceğinden eminim. En azından açık açık söylesin değil mi? Bu videoda her şeyi açık açık söyleyeceğim. Bazı şeyleri altı üstü sansürleyerek belki söyletebilirim. Ama bilmiyorum. Herkesin bildiğini de bazı kişilerden de saklamak olmaz. La ilahe. Yasmina. Yasmina geldin mi Yasmina? Yok. Ama ağırlık burada. Allahu Ekber. Evet Yasmina. Gittin mi oraya? Şu an oradan geldim. Hatat ve çocukları orada. Büyük bir eğlence yapıyorlar. Ben geçen boyuta girdiğimde de eğlence yapıyorlardı. Evet, halen eğlenceleri devam ediyor. Dediğim yere girdin mi peki? O girdiğin yer, o mavi yere girebildin mi? Evet. Tapınak dedikleri yerden bahsediyorsun. Oraya girdim. Peki ne vardı tapınak dediğin yerde? O tapınak olan yerde ne vardı? Yani tapınağa gidip geldin. Orası gerçekten tapınak mı? Orası bir tapınak değil. İnsanlar ona tapınak diyor. Çünkü başka bir isim bulamıyor. Ama orada ibadet değil, orada çağırma törenleri yapılıyor. Çağırma törenleri. Evet, oraya gelenler sadece tören. Hatat'ı ve çocuklarını çağırıyorlar. Hatat'ı ve çocuklarını görmek istemeyeceğin çocuklarını. Ama onlar görmek için çağırmadılar. Anlaşma yapmak için çağırdılar. Yani dur, benim anladığım şu. Anlaşma yapmak için çağırdılar dedin. Hatat'ın ve çocuklarını görmek için değil de anlaşma yapmak için mi çağırdılar? Evet. Bu çağıranlar kimler peki? Çağıranlar oranın sahibi ve misafirler. Misafirlerin amacı
Sadece anlaşma. Peki başka ne öğrendin? Başka öğrendiğin şey nedir? Bu törenler ne zaman yapılıyordu? Bu tören, ritüeller ne zaman yapılıyordu? Her gece ay gökyüzüne tam yükseldiğinde başlıyordu. Törenler her gece mi yapılıyordu? Evet, her gece yapılıyor. Adanın geri kalanı karanlığa gömülür. Ama o yapının içinde loş bir ışık yanar. Loş bir ışık mı? Evet. Her yer karanlıkken o tapınak dedikleri yapı loş bir ışık ile aydınlanır. Loş bir ışık. Demek ki tapınak değil ya, ritüel yapıyorlardı. Tapınak nedir? Tapınak bildiğiniz gidilen yerde, yani tapınak eski zamanlarda, eski çağlarda gidip orada kendi putlarına tapıldıkları, yani ibadet ettikleri yer. Öyle diyelim. Ama burası ibadet edilen yer değil. Burası ritüel yapılan yer. Yani rahmani olmayan iblislerin çağrıldığı ve onlarla anlaşmaların yapıldığı yer. Anlaşmalar. Şimdi bu anlaşmaların derinine ineceğiz. Derinine. Bu anlaşmalar nasıl yapıldı? Bakalım neler söyleyecek. Anlaşmalar. Demek ki her gece yapılıyormuş. Bakın ay diyor tepeye çıkınca. Ay tepeye çıkınca ne demek ki? Gecenin orta kısımları. Yani gecenin saat 11-12 gibi başlıyordu demek ki. Ya da evet 11-12, 10-12 arası öyle başlıyormuş. Loş bir kırmızı ışık. Loş kırmızı ışık aynı mum ışığı gibi. Onlar demek ki kırmızı ışık kullanıyordu. Bunlar anlaşma yapıyorlar. Gelen misafirler anlaşma yapıyormuş. Ne için? Böyle. Benim öğrendiğime göre gelen misafirler, yani dünyanın her yerinden gelen zenginler bir para karşılığında oraya misafir oluyordu. Para karşılığında. Bedava yok. Bedava gelmiyordu. Büyük bir para karşılığında hem de. Öyle bildiğimiz ufak tefek paralar değil. Milyon dolarların döndüğü bir para. O para karşılığında oraya gelip orada anlaşma. Yani bu anlaşma nasıl bir anlaşma? Gençlik, ölümsüzlük, süper güç, yani bedensel olarak. Bunu her türlü sapıklık için kullanıyorlardı. Her türlü. Bedensel anlamda anlayın. Kendim söylemeye utanıyorum, biliyor musunuz? Cinsel güç olarak, gençlik olarak, bedensel güç olarak, yaşlanmama olarak. Yani şöyle bir şey, vücutları yaşlanmıyormuş. Yaşlanmayıp ne yapacaksın? Yaşlanmayıp ne yapacaksın? Dünyaya kazık çalsan ne olur? 1000 yıl yaşasan ne olur? Sonra gene ölmeyeceksin. Gene toprak olacak. Hazreti Nuh döneminde yaşayanlar 1000 yıl, 1100 yıl, 1500 yıl yaşayanlar vardı. Kadının bir tanesini ağlayarak görüyor. Hazreti Nuh bir kadını ağlayarak görüyor. Ne oldu, niye ağlıyorsun diyor. Diyor ki çocuğum öldü diyor, evladım öldü. Kaç yaşında öldü diyor. 250 yaşındaydı diyor. Diyor niye üzülüyorsun ki diyor. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyor 50-60 sene, 70 yıl yaşayacak diyor, daha düşük. Diyor çok erken ölüyorlar, niye? Çok çabuk mu ölecekler o şekilde? Evet diyor, çok çabuk ölecekler. Peki onlar diyor ev yapabilecekler mi? Böyle işte barınak yapabilecekler mi? Yapacaklar diyor. Hem de daha büyüklerine, daha büyük yapılar yapacaklar. Bu kısa ömürlerinde. Ne ol? Bak demek ki şöyle, 1000 yıl bile onların gözünde çok kısa bir zamanmış. Çok kısa bir zaman. Yani ahiretini satıp 5000 yıl yaşasan ne olur? Ahiretiniz. Sonuçta gideceğin yer cehennem değil mi? Cehennem. Neymiş? Gençlik iksiri. Batsın sizin gençlik iksiriniz, batsın. Hezmina.
Hezmine şu an gene orada. Hatat ve çocukları oradaymış. Bakar mısınız? Hatat ve çocukları orada. La ilahe illallah tesbihani köyünü küntü mine zalimin. La ilahe illallah tesbihani köyünü küntü mine zalimin. Hezmina'nın buraya gelmesi benim için değil. Şu an ben 4 tane orduyu orada konuşlandırdım. Yani Hatat ve çocukları şu an abluka altında. Bir yere gidemiyorlar. Şimdi geçenki videoda kılıç sallamamın sebebi, sallamadım daha doğrusu. O yaratık bana izin vermedi. Dedi yapma, şu an zamanı değil. Ben de ona güvendim. Ama yapmam gerekiyor muydu? Yapmam gerekmiyordu aslında. Yapmam gerekmiyordu. Eğer yapsaydım ne olurdu? İyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Belki iyi olurdu, bilmiyorum da. O anki benim durumumu bilemezsiniz. O an ne olacağını o an biri sana sakın sakın yapma dediğin zaman acaba yaparsam çok büyük kötülük mü yapacağım? Onun gibi bir hissiyat oluyordu bende. Allahu Ekber. Hezmina, ne yaptın? Öğrendin mi? Ben orada hakkında bütün bilgileri öğrendim. İçeride neler oluyor söylesene. Yerde çizilmiş semboller var. Dairenin ortasında tek bir masa. Nasıl semboller? Yerde bir sembol. Evet, yerde bir yuvarlak daire çizilmiş. Ortasında bir masa var. Masada ise kimsenin görmek istemeyeceği şeyler. Kimsenin görmek istemeyeceği mi? Ney mesela, nasıl? Masa çok korkunç şeyler için yapılmıştı. Gelenlerin bazıları ağlıyor bu masa için. Bazıları ise hiç ses çıkarmıyordu. Nasıl? Şu an orada ritüel mi yapılıyor? Yapılmıyor. Peki bu masada görmek istemeyeceğimiz şeyler nelerdir? Gelenlerin bir kısmı ağlıyordu demek. Evet. Oraya gelen misafirlerin bir kısmı. Peki masada görmek istemeyeceğimiz şeyler nelerdir? O yuvarlak masa normal bir masa değil. Masanın ortasında yuvarlak bir işaret var. Ve bu yuvarlağın çevresi bir oluk ile çevrili. Kurban edilecek çocuk uyutulup orta yere uzatılır. Ve bu oluktan kurbanın kanı şişelere dolar. Ritüel bu şekilde devam eder. Orada bulunan insanların gözü önünde mi olurdu bu? Oradaki insanlar korkmuyor muydu? Hayır. İşte en korkuncu bu. Oradakiler korkmuyordu. Çoğu orada olmaktan memnundu. Çünkü yaptıkları şey karşılığında güç alacaklarına inanıyorlardı. Güç alacaklarına mı? Bu bizim daha önce gittiğimiz sapkın yolun aynısı. Onlar da büyük bir yanlışta. Orada daha korkunç şeyler de var. Bunlara şahit olmak istemezsin. Bunların çoğunu gördüm. Gördüysen bilirsin. Gördüm, evet. O yapının alt katına indim. Orada bazı kapaklar vardı. İçinde altınlar, paralar, hazineler vardı. Evet, o hazineler halen orada. Onları kimse alamaz. Sen o hazineleri tılsımlayabilirsin. Tılsımlayabilir miyim? Benim derdim hazine değil. Başka ne gördün? Başka ne öğrendin? Gidip öğrenip her şeyi bana anlat. Oh. Nasıl korkunç şeyler.
Demek bu şekilde ben acaba burayı yayınlasam mı, yayınlamasam mı bilmiyorum. Bizim için bir sakınca olur mu bilmiyorum. Bir masa, masanın ortasında yuvarlak bir işaret. Ve bu yuvarlak işaretin etrafında yuvarlak bir oluk. İnanın kendimi zor tuttum. Biliyorsunuz eğer dünyevi bir şey için gözyaşı dökerseniz abdestiniz bozuluyor. Dünyevi, Allah yoluna veya peygamber yoluna gözyaşı dökerseniz sıkıntı değildi ama dünyevi bir şey için gözyaşı dökerseniz Allah sizi kahretsin. Böyle canileri bakın onlar için şöyle. Kendi ırklarından olmayan kişiler, bahsettiğim kişiyi biliyorsunuz. Bahsettiğim lanet ırkı biliyorsunuz. Allah'ın dergahından attığı ırk. Kendi ırklarındaki kişiler onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Ne Hristiyanlar ne Müslümanlar hiçbir şey. Hiçbir şey onlar için hiçbir değeri yok. Müslümanların da Hristiyanların da. Hani diyeceğiz tamam Hristiyanlar belki onların yanında kıymetlidir. Kıymetli değil kardeşim. Değil. Onlar sadece kendi ırkları için yaşar, savaşır, şeytanlık yapar, her türlü pisliği yapar ve Allah'ın dergahından atılmıştır bunlar. Allah'ın dergahından atılmıştır. Cehennemdedirler yani. Cehennem. Sonları cehennem. Cehennem. Oh. Masanın ortasında bir yuvarlak bir işaret. Ve bu işaretin etrafı oluklarla çevrili. Bu oluklardan gelen kanın şişeler. Hezmina neler gördü acaba? Hezmina neler gördü? O masa acaba halen orada mı? Acaba o masa halen orada mı? Şuraya da basmamaya çalışıyorum. Her basımda şöyle ses geliyor. O masa eğer halen oradaysa ya kime ne yapacaksın ki? Kime ne delil sunacaksın? Kime ne delil sunacaksın? Kime? Herkes biliyor. Dünya biliyor. Kimse yapıyor. Dünya öğrendi. Bunu ortaya çıkardılar. Bunu Amerikan hükümeti ortaya çıkardı. Hani ne oldu? Demek ki büyük bir şekilde bazı kişiler korunuyor. Koruyorlar. Ve ne koruyor biliyor musunuz? Para koruyor. Para. Yerin dibine batasıca para. Allah Zülcelal'ın bu dünya, bakın dünya ve içindekiler. Dünya ve içindekiler Allah Zülcelal'ın yanında sivrisineğin kanadından daha değersiz. Bakın bir sivrisinek. Kolunuza konuyu vuruyorsunuz, öldürüyorsunuz. Onun bir kanadından daha değersiz. Düşünün dünyayı ve içindekileri. Altını var, mücevheratı var, meyvesi var, yemesi var, içmesi var. O kadar güzellikler var. Allah'ın yanında dünyanın değerine bakar mısınız? İnsanoğlu iblisle beraber tapıyor bu dünyaya. Tapıyor. Bizler de ne yapıyoruz Müslümanlar olarak? Rezil olmamak için, sıkıntıya düşmemek için, aç kalmamak için mücadele veriyoruz. Mücadele. Biz ne? Tamam para için illaki çalışacaksın. İllaki bir şeyler yapacaksın değil mi? Ama bu kadar değil. Onca insanları yok edip milyarlar üstüne milyarlar. Bu kadar değil yok. Bu kadar olma. Bu kadarını ne ben isterim bilmiyorum. Ben istemem.
Bu kadar değil. Tamam, biz de isteriz mal mülk edinmek değil mi? Ama bu kadarı, yok bu kadarı artık şeytani sapıklığa girer. Bu kadarı değil, hayır. Bu kadarı değil. Hezmina. Ey dostumuz Hezmina. İçim çok daraldı. İçim acayip dar. Hezmina'yı gördüğüm zaman biraz rahatlıyorum çünkü Müslüman olduğu için Hezmina. Hezmina neredesin? Hezmina geride gibi, şurada arkamda gibi. La ilahe illa ente subhaneke. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Evet Hezmina. Anlat bana. O yapının içinde başka kimler var? Ne var o yapının içinde? Demek yaptıkları karşısında güç alacaklarına inanıyorlardı. Yapının içinde başka kimler var? Yani o ritüeli yapanlar kime yapıyor bu ritüeli? İnsanlar, Hatat ve çocukları var. Ama orada olduklarını herkes hissederdi. Nasıl yani şimdi? Orada yapıyorlar mı şu an? Hayır, yaptıkları zamandan bahsediyorum. İnsanlar, Hatat ve çocukları. Başka kimse olmazdı orada. Onları görmezlerdi. Ama orada olduklarını herkes hissederdi. Ritüel başlayınca kasvet çöker, insanlar konuşmayı bırakırdı. Çünkü yalnız olmadıklarını anlarlardı. Peki, orada en korkunç gece hangisiydi? Orada daha kötü ne olabilir, ne yapılırdı? Bir gece tapınağın kapıları tamamen kapatılmış. İçeride çığlıklar geliyor. Masada çoklu kurbanlar verildi. Ama dışarıdaki insanlar hiçbir şey olmuyormuş gibi bekliyordu. Çünkü bu onlar için sıradan bir törendi. Bunlarda hiçbir merhamet yok. Merhamet yoksunu bir topluluk ve şeytana tapmış bir güruh. Peki törenden sonra ne yapıyorlardı? Törenden sonra ertesi gün sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ama o yapıdan çıkan bazı insanlar eskisi gibi olmuyordu. Gözlerinin içi boşalıyordu. Gözlerinin içi. Sen gördün mü bunları peki? Ben birçok kez gördüm bunları. Oraya şu an ne var ne yok diye gittim. Bundan tam 10 yıl önce gitmiştim. Anladım. Peki, başka neler var odanın içinde? Yaptıkları sadece bunlar mı? Ve daha kötüsü, ritüeller bittikten sonra bu kurbanlar hepsi bir yere toplanır ve başka bir yere sevk edilirdi. Sevk edilen kurbanların yerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde temizlik yapılırdı. Ve bu temizlikler her gün gerçekleşirdi. Temizliği yapan kişiler hiç aynı kişiler değildi. Her seferinde farklı kişiler olurdu. Nasıl her seferinde? Her gün mü farklı kişiler? Her gün. Bir gelen o adayı bir daha görmüyordu.
Bakar mısınız? Temizlik yapanlar, ya bu temizlik yapanlar bir daha görünmemiş. Siz bu temizlik yapanlar acaba ne diye orayı temizliyordu? Orayı ne şekilde, hani burada ne olmuş demiyorlar mıydı? Burada ne yapılmış? Burası mezbaha mıdır? Kasap mıdır burası? Ne yapılmış? Her gelen değişiyormuş bakın. Hezmina. 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 Şimdi Hatat orada. Bazı arkadaşlarımız böyle demiş. Hatat'ı kılıçtan geçirip yok edebilirsin. Bakın. Hatat oraya kolay kolay gelmez. Gelse de kılıçtan geçirmek öyle sanıldığı gibi kolay da değil aslında. Sanıldığı gibi kolay değil. Hezmina komutanlığında, yani bu Hezmina'nın komutanlığında bir ordu oraya gönderilse çok büyük bir ordu. Şu an orada 4 tane ordu var zaten. Gönderilse, savaşılsa o şekilde mesela bir fayda olur. Şu anda zaten onu yapacağız. O şekilde yapacağız. Abluka halinde olduğu için biz de Hezmina ve ordularıyla orada hazır bekleyeceğiz. Ben sonuna kadar gideceğim. Daha önce bakın, herkes bir şeyler yapmalı diyordum. Herkes bir şeyler yapmalı ama şunu görüyorum. İnsanların elinden gelen bir şey yok. Maalesef insanların elinden gelen bir şey yok ama elinden gelen olan kişiler de bir şeyler yapmak zorunda. Ben bu dosyayı kapatacaktım. Sebebi neydi biliyor musunuz? Sebebi metafizik tehditler, metafizik bağlantılar. Çünkü beni bazı dostum olan kabilelerle metafizik anlamda zora soktular. Zora soktular. Ben de vazgeçmek istedim. Önce geçmek istedim. Sonra bu kabilelerle tanıdığım metafizik dostlarımla iletişime geçtikten sonra onun önlemini aldıktan sonra tekrardan üstlerine gitmeye karar verdim. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Bakalım Hatat'ı buraya çağırabilecek miyiz? Hatat'ı buraya çağıracağım. Hatat buraya gelecek. Hatat'ta görüşeceğiz. Onun çocukları da gelebilir. Burada büyük bir katliam da olabilir. Burada her şey olabilir. Ne olacaksa burada olacak. Bu bölgede. Hatat da buraya gelebilir. Çünkü bunu yapmaya gücümüz var. Bunu yapmaya gücümüz var. Hatat buraya geldiği zaman geldiğine de pişman olacak. Hatat buraya geldiği zaman Hezmina bile burada olursa ve ben onu bağlarsam öyle bir şey olur ki bu dünyada bir ilk olur. Dünyada bir ilk. Size o kadar dedim ya. Size o kadar dedim. Bunların emeli ne biliyor musunuz? Büyük bir kırım. Büyük bir kırım. Ve bu kırım halen devam ediyor. Bu kırım halen devam ediyor. Farklı yerlerde devam ediyor. Farklı yerlerde, farklı gizli yerlerde devam ediyor. İblise, Hatat'a tapanlar, Baal'a tapanlar bitti mi? Yok, bitmedi. Buna tapanlar olduğu sürece böyle sapıklıklar devam edecek. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Herkes. Zaten bu satanistlik buradan geliyor. Satanistlik bunun daha masum yüzü. Bakın satanistlik nasıl pislik bir şey. Bu onun daha masum yüzü. Satanistlikle de güçleri yetmedikleri için hayvanlara alet ettiler. Güçleri yetmedikleri için. Ama konular derinlemesine gittikçe işler daha da kötüye gidiyor. İşler daha da kötüye gidiyor. Hezmina şu an orada. Ben şunu anlamadım. Hezmina şimdi gidip orada mı görüyor? Yoksa gördüğü şeyleri mi anlatıyor? Şu an çözemedim bakın. Şimdi ben onu oraya gönderdim. O yapınca orada neler yapılıyor, neler. Orada yapılan şeyleri görüyor. Onu anlatıyor. Acaba şu an mı orada yaşanıyor? Bakın bu. Şu an onu çözemedim. Onu geldiği zaman sorayım. Çünkü orada şu an yaşanıyormuş gibi anlatıyor. Niye öyle anlatıyor bilmiyorum. Ziyaretçiler şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu diyor. Böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar. Yani mışla konuşmuyor.
Hezmina neden öyle konuşmuyor? Anlamadım. Hezmina? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hezmina. Hezmina bakalım. Daha neler anlatacak? Daha neler anlatacak? Hatat'ın böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Şimdi uzantıları kimler? İsim vermesi lazım. Türkiye'den ben birçok soruyu biliyorum. Bakın birçok soruyu burada soracağım. Burada sorulardan bir tanesi şu. Türkiye'den kimler var? Türkiye'den kimin isimleri var? Hepsini tek tek ifşa etmek gerekiyor biliyor musunuz? Türkiye'den kimler var? Farklı ülkelerden kimler var? Neler yapmışlar ve bunlar neler almışlar? Ben bunların hepsini tek tek açık açık söylemek isterim ama şöyle bir şey var bakın. Bu yaptığımızın şu an resmi kanallarda hiçbir yeri yok ve hiçbir değeri yok. Ney? Bir uydurmadan ibaret olacak. Metafizik alemde olanlar biliyor bu işi. Metafizik alemde, metafizik kendileri de biliyor. Metafizik istihbarata sahip olan kişiler de biliyor. Ama şu an bizimki sadece ne olacak biliyor musunuz? Bir iddiadan ibaret olacak. Ama ben burada isim verirsem, isimleri alırlarsa ve o isimler de sonra çıkarsa o zaman anlarlar. Evet. Hezmina. Şimdi sana bir şey soracağım Hezmina. Sen oraya mı gidiyorsun? Oradan öğreniyor musun? Yoksa şu an orada bir ritüel yapılıyor mu? Bana ne anlatıyorsun onu anlamadım. Bir de sen Hatat'ın şeklindesin. Buna da anlam veremiyorum. Kusuruma bakma. Sana bu soruları soruyorum ama istemeyerek sordum. Bu soruyu sorman çok normal. Benim boynuzlu olmam önceden Rahmani olmadığımdandır. Rahmani olmadığından. Şimdi ben sana şeyi soracağım. Sen oradan bize bilgi mi getiriyorsun yoksa orada şu an yaşanan şeyler mi? Ben gördüklerimi anlatıyorum. Şimdi o tapınağın sırrı nedir başka? Ritüeller orada yapılıyordu evet. Kurbanlar orada veriliyordu. Gelen misafirler orada ağırlanıyordu. Ve istediği her şey orada oluyordu. Başka nedir bize başka o tapınak hakkında ne anlatacaksın? Herkes bunu bekliyor. O tapınağın sırrı ortaya çıkacak. Bazı sırlar ortaya çıksa bile insanlar inanmak istemeyecek ve inanmayacak. Çünkü gerçek anlatılandan daha karanlıktır. Artık insanlar onlara şaşırmıyor. Bu da Hadad'ın istediği bir şeydir. Nasıl yani insanlar şaşırmıyor? Evet, insanlar şaşırmıyor. İnsan etinin yenildiğini bilerek inanmıyorlar. Ve bu fiillere devam ediyorlar. Bunlar şaşırmadıklarının ve inanmadıklarının göstergesidir. Hatat'ın en sevdiği şey de budur. Hatat, insanları kandırmaya ne yazık ki devam ediyor. Fazla söze ne hacet, her şeyi söylüyor zaten. Bakın insanlar inanmak istemiyor. İnsanlar inanmak istemiyor. Bu daha önce de olmuştu. Bakın başımıza daha önce de gelmişti. Daha önce de gelmişti. Ya boykot dediler. O kadar şey dediler. Yani boykot listesi verdiler. Bu listeler bakın, bu listeler kötülük yapanlar, kötülük yapan firmaların isimleri dediler. Ama kimse inanmadı. Kimse inanmak istemedi.
Müslümanım diyenler gidip almaya devam ettiler. Müslümanım diyenler gidip kuyruklara girdiler. Müslümanım diyenler tüketmeye, onları güçlendirmeye devam ettiler. Aynı şekilde de bu böyle devam edecek. Sanki hiçbir şey olmamış gibi gündem değişecek. İşler farklı konulara gelecek, işler siyasete gelecek. Her şey olduğu gibi, düzen gene eskisi gibi dönecek. Dönecek ve bu tür şeyler normalleşecek. Normalleşecek. Ve birkaç insanın üzüldüğüyle kalacak. Bir avuç insanın kahrolduğuyla kalacak. Bir avuç insanın. Kötülük her zaman devam ediyor. Etmiyor mu? Ediyor. Kötülük devam ediyor. Bu dünyada kötülükler bitsin. Bakın, bu dünyada kötülükler bitsin. Bu dünyada şeytani insanların yeri yok. Bu dünya şeytanlı insanların yeri değil. Böyle diyeceğiz ama mecbur. Yerler. Onlarla beraber iç içe yaşıyoruz. Ne yazık ki. Ne yazık ki onlarla beraber iç içeyiz. İstediğimiz kadar nefret edelim. İstediğimiz kadar bunlardan nefret edelim. İnsan eti ya. Of, la ilahe illallah. Bakın gizli adalarda bu tür fiiller devam ediyor. Gizli yerlerde bu tür ritüeller devam ediyor. Ve benim dünyanın en kötü şeyi ne biliyor musunuz? Benim en acı tahminim de şu. Dünya döndükçe kıyamet kopana kadar da devam edecek. Kıyamet kopana kadar bu tür şeytanlıklar devam edecek. Ve bunları kimse durdurmayacak. Ve bunları kimse durdurmayacak, durduramayacak. Görmeyecekler, bilmeyecekler. Nerede yaptıklarını, nerede olduklarını bilmeyecekler. Allah bunlara fırsat vermesin. Bu tür sapıklara Rabbim fırsat vermesin. Metafizik istihbaratla inlerine inip her şeyi aslında bunu ortaya çıkarıp tescillemek lazım. Metafizik istihbaratı tescillersek çok zor bir şey. Çok zor. La ilahe illallah. Şimdi burada bir şey anlatacaksın. Böyle bir şey var, böyle bir suç işleniyor diyeceksin. Ne diyecekler? Sen diyecekler rüya görüyorsun. Sen diyecekler rüya görmüşsün. Bize ispatla diyecekler. Nasıl ispatlayacaksın? Ispatla. Gittin mi oraya? Yok. Ne oldu? İşte metafizik varlıklar sana. Zaten resmiyeti yok metafizik varlıkların. Birçok kişi de inanmıyor zaten. Ben eminim ki şöyle bizi izleyen, bizim bu kanalımızı izleyenler bir kısım var mesela. İnanmayarak sırf zevkine izleyenler de var. Ben onlara da saygı duyarım gerçekten. Seviyeli oldukları sürece onlara da saygı duyarım. Ben burada bir şey inanma değil. Dedim ya ben size, bir macerayla başladı ve bir araştırmaya dönüştü. Bizim bu Bir Desen Gök kanalımız. Macerayla, bir heyecanla başladı, eğlenceyle başladı. Sonra araştırmaya dönüştü. Beni ne şekilde izlerseniz izleyin, hepinize saygı duyuyorum. Hepinize. Yeter ki seviye bozulmasın. Yeter ki bazı şeylere şahit olun. Bakın çoğu söylediğim şey çıkıyor biliyor musunuz? Metafizik saldırılar, iki ülke o arasında olan gerginlik, bir ülkede öyle bir skandal çıkacak demiştim. Bu skandal her yeri kuşatacak. Tüm dünya şaşıracak bu konu hakkında. Ama herkes sonradan normal karşılayacak. Bunu gelen davetli söylemişti. Bunu gelen davetli gayipten bilmiyordu bunu. Gayipten gelen bir haber değildi bu. Gelen davetli sadece şöyle yapmıştı. Bunun ortaya çıkacağı, açığa çıkacağı planlıydı. Yani çünkü bunun peşini süren bir hükümet vardı. Amerikan hükümeti bunun izini sürüyordu. En sonu patlak verdi. Şikayetler, ifadeler patlak verince çıktı ortaya. Bu ifadeler, bu şikayetleri metafizik varlıklar biliyordu. Metafizik varlıklar bu şikayetleri ve bu Amerikan hükümetinin başlattığı araştırmayı da bildiği için gelmişti demişti. Bir skandal, bir şey olacak. Tüm dünya duyacak ve sonradan da herkes normal karşılayacak ve yavaş yavaş unutulacak. Ama çok büyük bir ses getirecek demişti. Hatta Çaylık Düzü'nde çekmiştim o videoyu. Çaylık Düzü'ne gelen bir yaratık bunu söylemişti. Birçok şey söylüyor da biz buradan işte izleyip geçiyoruz. O yüzden pek bir şey anlamıyormuşuz gibi. Şimdi Hezmina'nın söyledikleri gibi. Hezmina kim bilir daha neler söyleyecek. La ilahe illallah.
La ilahe illallah. Hezmina. Ah Hezmina. Hezmina burada çıkıyor. Bakın daha önceki bir iki tane geldi. Hiç buradan çıkmadılar. Şu kapının buradan hiç çıkmadılar. Ama Hezmina burada kaldı. Hezmina burada kaldı. Diğerleri içeriye giremiyordu. Hezmina tabi Rahmani olduğu için. Hezmina videosunu izlemeyen arkadaşlarımız varsa Hezmina diye yazsın. Çünkü ilk başlarda şöyleydi. Boyut kapısında bekliyordu. Boyut kapısından çıkmaya çalışıyordu. Ondan sonra saldırmaya çalışıyordu. Anahtarları istiyordu. Başıma işte tehditler savuruyordu. Sonradan Hezmina ne olduysa davetini yaptım, buraya geldi. Önce Rahmani değildi. Sonradan Rahmani oldu. Ve sonradan Müslüman oldu. Hezmina. Allahu Ekber. Hezmina. Şimdi sana şunu soracağım. Başka nerelerde yapılıyor? Türkiye'den kaçırılan çocuklar var mı? Bu ülkeler hangileri? Çocuk kaçırılan ülkeler. Kurbanların verildiği. Ve şu an neredeler? Bu tür ritüellerin yapıldığı 3 yer daha var. Pasifik adalarında gizli bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Her şey unutulacak. Yavaş yavaş herkes normal karşıladıktan sonra fiillerine devam edecekler. Bize emrin nedir? Ben şu an 2 milyar ordumla hizmetindeyim. İstediğin yere gidebilirim. Hezmina, şu an o adayı kuşatabilir misin? O adaya metafizik hiçbir saldırı yapılmayacak. O ada senin kontrolün altında olacak. Ve Hatat'ı ve çocuklarını orada tutacaksın. Bunu yapabilir misin? Bunu yapabilirim. Ve oraya yerleşirim. Hatat ve çocuklarını orada hapsederim. Bunu yeter ki sen iste. Tamam. O zaman ne zaman yapabilirsin bunu? Senin oraya gönderdiğin orduların yardımıyla 3 gün içinde tüm askerlerimi oraya yığar, kabilemi oraya taşırım. Ve senden haber beklerim. Bir an önce bunu yap. Hezmina, ben ordulara sana yardımcı olmaları için talimat vereceğim. Sen de oraya hemen yerleş. Hatat'ı ve çocuklarını hiçbir yere bırakma. Ben boyut davetiyle belki de onun sonunu getireceğim. Bunu senden istiyorum. La ilahe illallah. Bakın Hezmina, şimdi 2 milyar ordusu var. 2 milyar Hezmina'nın. Çok kalabalık. Çok kalabalık bir ordusu var. Kral Huşimi'nin askerlerinden daha çok. Cebut'un askerlerinden daha çok. Oraya gidip yerleşsin. Oraya gidip kabilesini oraya yerleştirirse, kabileyi kendi de oraya yerleşirse Hatat'ı ve çocuklarını bir yere bırakmayacak. Hatat ve çocukları orada kalırsa, ama şöyle bir şey var. Hatat sağa sola gidebilir de çocukları orada kalır. Hatat orayı terk etmeyebilir. Boyuta gidip Hatat'ın sonunu getirmek çok iyi olur. Ama çocukları var işte. Her biri birer Hatat gibi. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir denemek lazım. Hezmina şu an orada. Hezmina oraya gidecek. Son bir defa daha gelsin. Hezmina'yı bir kere daha görelim. Çünkü bir şey söylemeden gitti. O yüzden onu bir defa daha
gördükten sonra bireysel davet ile oradaki ordulara, Kral Huşimi'nin, Kral Aruhan'ın gönderdiği ordular ve bizim gönderdiğimiz orduları daha doğrusu Hezmina'nın hizmetine verip üçgen içinde oraya yerleşirim dedi. Üçgen içinde oraya yerleşecek. Şimdi size söyleyeceğim şu. Adanın etrafına metafizik bir bariyer kurduk. Hezmina da oraya yerleşirse Hatat ve çocuklarını orada tutacak. Çünkü orada halen ritüelin yapılacağına inanılıyor. Devam edilecek ritüelin yapılacağına. Şu anda o ada satılık. Yani satılığa çıkarmışlar. 125 milyon dolar mı ne öyle bir şeymiş. Yani bunu verecek başka bir sapık daha olabilir. Ama her şey böyle tazeyken onu başka bir sapık talip olmaz diye düşünüyorum. Bu tür olayları tekrar orada yapacaklarını değil de farklı bir yerde yaparlar. Devam ediyor. Pasifik Okyanusu'nda 3 yerde yapıyorlarmış. Pasifik Okyanusu'da ada var mı ya? Bir sürü ada vardır evet. O adalarda bakın niye ada biliyor musunuz? Adalara yani ya büyük gemilerle ya da şeylerle geliniyor ya da helikopterle. Karayolu yok. O yüzden adalar biraz daha onlara göre daha gizli kalıyor. Daha gizemli ve daha gizli. Yoksa adam ne yapardı? Teksas'ta bir sürü çöller var. Teksas'ta bir sürü çöl var. Yani o çöllerden birinde gelirdi. Bir yer açardı. Yerin altında bir sığınak bir yer yapardı. Ritüel yapardı. Ama ne olurdu? Oraya illaki birileri gelirdi. Bunu engelleyemezlerdi. Niye? Amerika'da 51. bölge var. Oraya herkes gidebiliyor. Yakınına gidiyor bir şekilde. Oranın kokusu çıkıyor değil mi bir şekilde? Ama adada olduğu için adada gözden ırak, gönülden ırak demek değil mi? Adiler. Gözden ırak, gönülden ırak. Her türlü atı koştur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illa Ezmina. Buralarda mısın Ezmina? Ezmina. Bakalım şimdi. Hatat buraya gelirse, Hatat'ın buraya daveti, herhangi birinin daveti çok iyi olacak. Şeyi çok merak ediyorum. Hezmine oraya yerleştikten sonra Hatat veya çocuklarından bir iletişim, onlarla bir iletişim kurmak, insanoğluna yaptıkları bu düşmanlık, insanoğluna yaptıkları bu şeytanlık bir şekilde son bulması için veya ne şekilde önlem alınması, onların bir kereden hepsinin yok olması için neler yapılır? Bir şekilde Hezmine oraya girdikten sonra, oraya yerleştikten sonra tekrar davet yapılacak. Ve bu davette ne olacak? Tekrar gelecek Hezmine. Ve bu davet Hatat'ın ve çocuklarının daveti olacak. Boyutta gidip Hezmina'nın ordusuyla orada olduktan sonra orada rahat rahat dolaşıp Hatat'ı bulup kılıçtan geçirmek daha güzel olacak bence. Hatat'ı bulup kılıçtan geçirmek daha yerinde ve isabetli bir şey olacak bence. Daha yerinde ve isabetli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu davetler devam edecek. Sonuna kadar bu Epstein denilen adinin oyunlarını, onun arkasındaki güçlerin, onun arkasındaki yaratıkların neler olduğunu tek tek çıkaracağız. Neler olduğunu. Ben de biliyorum birçok isim var, birçok sorulacak şey var. Bunlara her şey sorulacak. Bizim yaptığımız tamam. Tüm güç bizim elimizde olsaydı biz her şeyi yapardık, her şeyi ortaya çıkardık. Herkesin ipini de çekerdik. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. İşte Türkiye'deki ayağı kimde? Türkiye'deki şey. Bakın yardımcılarımdan bir kısmı ne diyor biliyor musunuz? Yardımcılarımdan bir kısmı Türkiye'de birkaç tane dernekten bahsediyor. Bu dernekler onların ayağı, Türkiye'deki ayakları. Ama hangi dernekler olduğunu tam olarak çözemedik. Bu derneklerin hangileri olduğunu söylersek ya da bilirsek, çıkarsak ortaya nasıl çıkaracağız onu da bilmiyorum. Metafizik anlamda kime neyi anlatacağız derdimizi ya da şöyle olabilir bir dedektif gibi ya da ne bileyim bir tanıdık olacak ki ona anlatacağız o da gidip araştıracak. Tanıdık dediğimde şöyle devlet kanalıyla devlette çalışan biri mesela gidecek orada araştıracak bulacak. Eğer araştırmadan bulmadan
olursa olur mu öyle? Yani dediğim gibi sadece iddiadan kalır. İddiadan ibaret olmaması lazım. İddiadan ibaret olmaması lazım. Şimdi benim burada izin vermem bir işe yarayacak mı? İnkar ettikten sonra neye yarayacak? İnkar edecek. Ne olacak? İnkar ettikten sonra nasıl ispatlayacağız? Neyse, metafizik araştırma devam edecek. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki metafizik araştırmada buluşmak üzere. Hoşça kalın.